Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz çok şirin bebek tulumunun yapılışını paylaşacağım. Çok kolay, çok basit bir tulum. 2 günde bile rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model tulum oldu arkadaşlar. Bu şekilde sade ve hoş bir tulum. Tulumumuzun boyutu 0,6 aylıktır. Hatta kullandıkça haroşa bir tık esneme yapacağı için, böyle esnek bir yapıya sahip olduğu için, bir örgü olduğu için 9 aya kadar bile rahatlıkla kullanılabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bebeğinizin boyutu da önemli. Çok kilolu bir bebekse belki olmayabilir ama normal hani gelişiminde ya da zayıf, küçük, minyon bir bebekse 9 aya kadar bile kullanabilirsiniz. Bu tulumumuz dediğim gibi 0,6 aylık ölçülerinde. Bir tık büyüğünü yapmak isterseniz 20 ilmekle başlamıştım. Siz 22 ilmekle başlayıp bu artırma sırasını fazlalaştırıp bir de şu ara kısımda 2 sıra daha fazla örerseniz bir tık büyük modeline ulaşmış olursunuz. Bir de askılarını birkaç sıra uzatmanız gerekebilir. Şimdi ben size tulumumuzun ölçüsünü vereyim. Uzunluğunu da vereyim ki benim verdiğim ölçülerde tabii kullanmış olduğunuz ipe, şişin kalınlığına göre değişecektir. Boyutu değişecektir. O yüzden ben size ölçüsünü vereyim. En azından ölçülerine göre yapabilirsiniz. 29 santim arkadaşlar askısız. Askısıyla beraber toplamda 35 santim boyu. Enimize bakalım. Enimizde 21,5 santim arkadaşlar. Evet. Kartopu Baby One kullandım. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda. Siz 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda herhangi bir ip de tercih edebilirsiniz. Şiş numaram 3,5 arkadaşlar. Evet, buyurun şişimizi, ipimizi alıp örgümüze başlayalım. Evet arkadaşlar, ben şişime toplamda 20 ilmek attım ve geldim. Kullandığım ipi göstereyim öncelikle. Bu şekilde Kartopu Baby One 200 gram ağırlığı, 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda anti peeling bir ip arkadaşlar. Bu şekilde renk numarasını da göstereyim. K254 nar çiçeği renginde bir ip. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben arka parçayı da ördüm. Arka parçanın çok bir detayı, anlatımı yok. Sadece şu askı kısımları var. Bu askı kısımlarını da sizlere anlatacağım. Zaten çok basit. Şimdi öncelikle 3,5 numaralı şişime 20 ilmeğimi attım. Şimdi burada haroşa öreceğiz arkadaşlar. Şu alt kısımdan başlıyoruz. Alt kısımda haroşa öreceğiz ve ekstradan burada düğme deliği açacağız. Arka tarafta düğme deliği olmadığı için dümdüz örüyoruz. Arka parçada dediğim gibi çok fazla bir detay olmadığı için o yüzden arka parçayı ördüm. Ön parçada yine ekstradan birkaç farklılık yapacağımız için ön parçayı sizinle beraber öreceğiz. Şimdi 20 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Beni devamlı takip edenler bilirler ilmek atışımı, haroşayı nasıl ördüğümü. Aramızda yeni katılanlar da varsa bu şekilde haroşalarımı düz örgülerden oluşturuyorum. Ön tarafta düz, arka tarafta düz örgü örerek haroşa örgümü oluşturuyorum.
Evet, uzun zamandan beri video yayınlayamadım. Malum yaz tatilindeydik. Çocuklar falan vardı. Okullar açıldı. Çocuklarımın ikisi de okula gidiyorlar. Onlara okuluna ayak uydurma aşaması oldu. Şimdi inşallah bu zamandan sonra ara ara yine yeni modellerle videolarımı çekmeye devam edeceğim. Evet. Bu şekilde haroşa örgülerimi örüyorum. Şimdi bir iki sıra öreyim. Şimdi bir sıra daha haroşamı öreceğim. Ondan sonra düğme deliklerini birlikte açalım. Evet, 2 sıra haroşamı ördüm. Şimdi bu sırada arkadaşlar düğme deliği açacağız. 20 ilmeğimiz var biliyorsunuz. İlk 5 ilmeğimi örüyorum haroşa olarak. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeğimi bir örüyorum. Evet, düğme deliğini bu şekilde açıyorum. Şimdi örmeye devam ediyorum. Son 7 ilmeğim kaldığında bakalım 2 4 6 ve 7 ilmeğim kalmış. Şimdi önce 2 ilmeği bir alıyorum ve bir tane doluyorum. Geri kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. Evet, düğme deliklerini arkadaşlar bu şekilde açıyorum. Döndüm, örgümün ters yüzündeyim. Burada bütün ilmekleri haroşa olarak örüyorum yine. Zaten modelimiz ağırlık olarak haroşadan oluşuyor. Evet. 3. sırada düğme deliğini açmış olduk. 2 tane düğme yeterli. Evet, arka sırayı da bitirdik ve bakıyoruz. Toplamda 3 sıra haroşa olmuş. Şimdi toplamda 5 sıra haroşa yapalım. Gelelim tekrardan, ondan sonra artırmalarına başlayacağız. Evet, düğme deliklerimiz bakın bu şekilde kendini gösterdi. Şimdi 2 sıra daha haroşa örüp geliyorum. Evet, 5 sıramı tamamladım. Bir yandan çayımı yudumluyorum. Bir yandan da örgümü örüyorum. Şimdi arkadaşlar burada artık hem modele geçeceğiz hem de artırmalarımızla başlayacağız. Şimdi arka tarafta sadece artırma yapıyoruz. Arka tarafta modelimiz olmadığı için 2 ilmekten sonra bakın 2 ilmeği ördükten sonra hemen artırmalarımızı yaptım. Ben delikli ajurlu artırma yaptım. Biraz farklı olsun, görünsün diye. Şimdi bu ön tarafta model yapacağız. Modelden sonra artırmaları modelden sonra yapacağız. Dediğim gibi hem arkayı anlatmış olayım size hem de önü beraber örelim. Arkada model olmadığı için ördüm. Şimdi biliyorsunuz burgu çalışması yapacağız. Yine 1 2 ilmeğimi ördüm. Sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Burgu modelinin hemen önünden ve arkasından birer ilmek ters yapıyorum. Bir tane tersimi ördüm. Burgu yapabilmek için 4 tane düz örüyorum. Bir tane tersimi ördüm. Evet, modelimiz bu kadar. 2 ilmek örüyoruz, bir tane ters örüyoruz, 4 tane düz ilmek örüyoruz, bir tane ters örüyoruz. Şimdi hemen burada bakalım 2 ilmek
sonunda bırakıyoruz. En baştaki yaptığımız gibi bir tane ters, 2, 4 tane düz, bir tane ters. Bakın arada 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğimden önce hemen bir tane artırma yapacağım şimdi. Tersimi ördükten sonra bir tane doladım. 4 ilmeğimi haroşa örüyorum. 3 ve 4. Bir tane doladım. Yine bir tane artırma yaptım. Şimdi bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Pardon, 4 ilmek ördüm ve burada hemen ters ilmeğimi örüyorum. Ve bunları da haroşa olarak ördüm. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi arka sırada düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Tabii ki arada haroşalarımız da var. İlk 2 ilmeğimiz haroşa. Bakın ön tarafta ters örmüştük. Artık arka tarafta düz örüyoruz. 4 tane de tersimiz var. Ön tarafta düz örmüştük çünkü onları. 3, bir tane daha, 4. Bir tane bakın düzümüz var. Evet, bu ters düzler burgu için model olacak. O yüzden yapıyoruz. Bakın bu artırmış olduğumuz ilmekleri haroşa olarak öreceğiz ve ortadaki ilmekleri. Artırma yapmış olduğumuz ilmekler ve orta ilmekler hep haroşa. Bir de kenardaki 2 ilmeğimiz. En baştaki 2 ilmeğimiz haroşa. Evet. Bir tane ters. Bu bir tane düz. Bu 2 son ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Ve döndüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle bakın. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Deliklerimiz de görünüyor. Evet. Yine aynı şekilde 1 2 ilmeğim haroşa, bir tane ters ilmeğim var. 4 tane düz ilmeğim var. Ve 4 düzden sonra bir tane ters ilmeğim var. Evet. Artırmalarımı hep bu tersten sonra yapıyorum. Bakın. En başta yalnız kafanız karışmasın. En başta başladığımızda burgu için bir ters, 4 düz, bir tersimi yaptım. Hemen bir tane artırma yapıyorum. Doladım. Aradaki ilmekleri örüyorum. Artık aradaki ilmeğim 6'ya çıktı. Bakın bu da bir önceki sırada yapmış olduğum artırma ilmeğim. Ve burada ters ilmeğim var. Bu sondaki, sol taraftaki modelimden hemen önce artırmamı yapıyorum. Bakın buradaki ters örgümü örmedim. Hemen burada artırmamı yapıyorum. Sonra ters örgümü, düz örgülerimi örmeye devam ediyorum. Burada bir tane daha tersim var. 2 tane de haroşam var. Ön tarafta örgüme başladığım zaman buradaki artırmayı ters ilmekten sonra yapıyorum. Sol taraftaki artırmayı burada model için ayırmış olduğum ters ilmekten hemen önce yapıyorum. Burayı karıştırmamaya dikkat edelim. Evet. Yine 2 ilmeğim haroşa. Bakın bir tane ön tarafta ters örmüştüm. Arka tarafta düz oluyor. Ördüm. 4 tane ters ilmeğim var. 2, 3 ve 4. Bir tane düz ilmeğim var. Evet bakın artırma yerine geldik. Artırmadan artırmaya bu aradaki bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz.
Haroşa örgüyü siz ters örgüden de yapıyor olabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Nasıl alışkınsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bakın bir tane düz ilmeğim var. Ördüm. 4 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane düz ilmeğim var ve 2 tane de haroşam var. Evet. Dönüyorum. Bakıyorum. Modelimiz daha da yapmış olduğumuz örgüler daha da kendini göstermeye başladı. Şimdi ilk burgumuzu bu sırada yapalım. Evet. İlk ilmeğim alıyorum. 2 tane haroşamı örmüş oldum. Bir tane ters örüyorum ve bu 4 tane düz ilmeğim var. 4'ünü de şişimden çıkardım. Şu ilk 2 tanesini sol şişime alıyorum. Önde kalan 2 tanesini de sağ şişime alıp bu şekilde çaprazlıyorum ve sol şişime tekrardan takıyorum. Ve bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, burgu işlemi bu arkadaşlar. Evet, 4 ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğim vardı hemen sonrasında yaptım. Ve bu tersinden sonra biliyorsunuz artırmamız var. Artırmamızı yaptım. Ve aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Evet, bir önceki sırada yapmış olduğumuz artırma. Şimdi burada bir artırma yapıyorum ve bir tane ters ilmeğim var. Evet, yine burgu çalışması yapacağız. Bakın 4 ilmeğim var. Şişimden çıkardım ilmeklerimi. Bu öndeki 2 ilmeği sol şişime takıyorum ve diğer kalan 2 ilmeği de sağ şişime geçirdim. Getiriyorum ve tekrardan sol şişime takıyorum. Ve 4 ilmeğimi de düz örgü olarak örüyorum. Evet. Düz örgülerimden sonra hemen bir tane tersim var ve 2 tane haroşam var. Evet, ilk burgumuzu, ilk burmamızı bu şekilde yapmış olduk. Arka tarafa dönüyoruz. Yine aynı şekilde 2 ilmek haroşa. Bakın bir tane tersim var, düzüm var. 4 tane tersim var. 2 3 ve 4. Bir tane düz ilmeğim var ve aradaki artırmadan artırmaya bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Biraz yakından çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Daha net, iyi görülebilsin diye. Bakın artırmaya geldim. Bir tane düzüm var. 4 tane tersim var. Evet. Bir tane düz ve 2 tane haroşa. Evet, döndük. Bakın bu şekilde hem artırmalarımız görünmeye başladı hem modelimiz ilerlemeye başladı. Şimdi arkadaşlar ben bir iki sıra daha öreceğim. Diğer burgu sırasına geldiğimde burmayı yine beraber yapalım. Şimdi ben birkaç sıra daha öreyim. Aynı şekilde yine 2 haroşa, 1 ters, 4 düz, 1 tane ters, artırma, ara ilmekler haroşa. Buradaki ters ilmekten önce bir tane daha artırma, ters ilmek, 4 tane düz, 1 tane ters, 2 tane haroşa. Arka tarafta düzleri düz, tersleri ters ve haroşaları da haroşa olarak öreceğiz. Öreceğim, geleceğim. Geldiğimde kaç sıra örmüş olduğumu sizlerle paylaşacağım.
Şimdi ben bir dahaki burma sırasına kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 1-2 sıra ördüm. Bakın buradaki düz örgülerimiz görünüyor. Şimdi ne kadar ördüm, kaç sıra ördüm? Bakın bu kenardaki haroşaları sayabiliriz. Buradaki haroşamızda burgumuzu yapmışız. Bu haroşamızdan sonra 1, 2, 3 tane haroşa noktamız var. Şimdi bu sırada tekrardan burgumuzu yapacağız. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. artırma sırasındayız arkadaşlar. Evet, tekrar göstereyim bakın. Şuradaki noktada burgumuzu yapmışız. Buradaki noktadan sonra 1, 2 ve 3 tane haroşa noktamız var. Şimdi bu sırada yine burgumuzu yapalım. Artırmalarımızda da devam ediyoruz tabi. 2 tane haroşamız, 1 tane ters örgümüz ve burada bakın 4 tane düz ilmeğimi çıkardım şişimden. Öndeki 2 ilmeği şişime taktım. Diğer ilmekleri sağ şişime taktım. Ve alıyorum. Bu şekilde tekrardan sol ilmeğimi sol şişime geçiriyorum. Ve düz örgü olarak örüyorum. Evet. Şimdi bir tane tersim var. Burada artırmamı yapıyorum. Ara ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın bir tane ters ilmeğim var. Hemen ters ilmeğimden önce bir artırma yapıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum ve bakın 4 ilmeğimi şişimden çıkardım. İlk 2 ilmeği sol şişime, son 2 ilmeğimi de sağ şişime takıp alıyorum ve tekrar sol şişime geçiriyorum. Ve düz ilmek olarak 4 ilmeğimi örüyorum. Evet, sonrasında bir tane ters ilmeğim var. 2 tane de haroşam var. Evet arkadaşlar, bu şekilde örgümüz hep devam edecek. Bu sayılarda arada dediğim gibi bu iki burgu arasında saydığınızda 3 tane haroşa sırası olması gerekiyor. Bu aradaki artırmalarımıza da devam edeceğiz. Bu şekilde örerek şu artırma kısmını tamamlayacağım ben. Bu artırma kısmında da toplamda 17 sıra artırma yaptım arkadaşlar. 17 sıra. 17 artırma sırası yapana kadar bakın. Evet. Bu artırmaları 17'ye tamamlayana kadar öreceğiz. Daha sonra üst kısmında artık artırma yapmadan örmeye devam edeceğiz. Şimdi aynı şekilde gösterdiğim şekilde örelim. Bu artırmaları da yapalım. Daha sonra üst kısımda yine beraber örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben artırmalarımı tamamladım ve üst kısmını da ördüm. Bu üst kısmında hiçbir detay olmadığı için o şekilde yaptım. Buradaki artırmalarımı bitirdikten sonra devamlı haroşa ördüm. Toplamda 25 sıra haroşa ördüm. Dediğim gibi burada delikleri sayarsanız daha kolay kaç sıra artırma yaptığınızı anlayabilirsiniz. Ben toplamda 17 artırma yaptım. Size de söylemiştim zaten. 17 artırmadan sonra 25 sıra haroşa yaptım. Hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan. Size bunun ölçülerini de vereyim. Çünkü kullanmış olduğunuz ipinize göre, şiş numaranıza göre ya da elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre örmüş olduğunuz örgü değişebilir. Boyutları değişebilir.
boyutu şu anda bakın 19 santim olmuş arkadaşlar. Şöyle vermişken elinin ölçüsünü de vereyim. 22 santim. Bu şekilde bir örgü elde ettik. Şimdi sıra geldi artırmalarımızdan sonra şuradaki bu delikli modeli yapmaya. Evet. Yine tabii eksiltmelerimiz olmayacak. İlk ilmeğimi alıyorum. Bir tane doladım ve iki ilmeği bir aldım. Bir tane doladım, iki ilmeği bir aldım. Bir tane doladım ve iki ilmeği bir aldım. Doluyorum, iki ilmeği bir alıyorum. Evet, bu şekilde o aradaki ajurlu modelimizi yapmış oluyoruz. Doluyorum ve iki ilmeğimi bir alıyorum. Doluyorum, iki ilmeğimi bir alıyorum. Doladım, iki ilmeğimi bir aldım. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Burada bir eksiltme bir artırma yaptığımız için ilmek sayıları değişmeyecek arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğinizde ilmeklerinizi tekrardan sayın. Artırma veya eksiltme yapmış olmayın. Aradan gözden kaçırdığınız ilmek olmasın. Bazen kafa karışabiliyor. Hem artırma yapıyoruz hem eksiltme yapıyoruz. Doluyoruz, bir tane artırıyoruz. 2 ilmeğe bir örüp bir tane eksiltiyoruz. O yüzden ilmek sayılarımız aynı kalıyor. Doladım, 2 ilmeği bir aldım, 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 doladım, doladım, 2 ilmeği bir aldım ve burada bir daha artık dolama işlemi yapmıyoruz. Niye? En başta dolayarak başladık. Artırmasını yapıp sonra eksilttik. Artırmasını yapıp sonra eksilttik. O yüzden burada artırma yaparsak eksiltme yapacağımız ilmek olmadığı için bakın 2 ilmeğe bir aldık ve tek bir ilmeğimiz kaldı. Onu da örüyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzünde örgümüzün bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, ben bu şekilde artırma yapmış olduğumuz ilmekleri de hepsini, bütün ilmekleri bu şekilde ters örgü olarak örüyoruz. Evet, şimdi bu sırayı da bu şekilde ters olarak çıkacağım ve bu sıradan sonra da bakalım, tekrardan arka modelimizi sayalım, kaç sıra daha haroşa yapmışız. 2 4 sıra haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Eksiltmelere başlamadan önce 4 sıra haroşamızı yapıyoruz. Daha sonra yine detaylara geçeceğiz. Şimdi ben bu model kısmının arka yüzünü yapıyorum. Ters örgülerle tamamlayacağım. Ön yüze geldiğimiz zaman yine aynı haroşa olarak öreceğim. 4 sıra haroşamı örüp geleceğim. Sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, ben 4 sıramı tamamladım. Şimdi artık eksiltmelerimize başlayacağız. Bir de bu burgularımızı yukarıda da yapacağız. Şimdi en başta 5'er ilmek ayırıyorum kenar ilmekleri olarak. Evet, ilk 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2
3 4 ve 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada yine burgu yapacağız. O yüzden burguların daha belirgin olması için bir sağında bir solunda bir tane ters ilmek koyuyordum. Bir tane ters ördüm. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. Hemen bu ters örgümden sonra bir tane eksiltme yapacağım. 2 ilmeği bir alarak eksilteceğim. Evet, devam ediyorum. Şimdi diğer tarafta 5 tane kenar ilmek ve 6 tane de burgu için ilmeklerimiz, toplamda 11 ilmek kalana kadar 11 ilmek kalacak. O 11 ilmekten önce bir tane eksiltme işlemi yapacağız. Şöyle biraz daha netleştirmeye çalışayım. Evet, şimdi ben bir sayayım. 2 4 6 8 10 ve 11 daha varmış. Evet, tekrar sayalım. 2 4 5 tanesi kenar ilmek, bir tane ters ilmek, 2 4 tane düz ilmek, bir tane de ters ilmek. Evet, şimdi burada da ters ilmeğimizden hemen önce bakın, tekrardan 5 tane 2 4 5 tane kenar ilmeğim, bir tane ters ilmeğim, 1 2 3 4 tane düz ilmeğim, bir tane de ters ilmeğim. Bu ters ilmeğimden hemen önce 2 ilmeği bir örüyorum ve bir tane eksiltme işlemini yapmış oluyorum. Hemen bir tane ters, 1 2 3 4 tane düz, bir tane de ters ve 5 tane kenar ilmeği olarak ayırmış olduğum ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Evet, çevirdim. Şimdi arka tarafta eksiltme yapmıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters, haroşaları da haroşa olacak şekilde örüyoruz. 5 ilmeğim haroşa, bir tane bakın düz ilmeğim var, 4 tane ters ilmeğim var, bir tane düz ilmeğim var ve aradaki bütün ilmekler haroşa. Alt kısmında artırma yapmıştık. Burada da eksiltme yaparak ilmek sayılarımızı azaltacağız. Toplayarak gideceğiz. Aynı mantıkta yapacağız aslında. Aşağıdaki alt kısmında ne yaptıysak burada sadece eksiltme yapacağız. Alt tarafta artırma yapmıştık. Aynı şekilde yapacağız. Evet, düz ilmeğe kadar bütün ilmekleri haroşa ördüm. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. 4 tane ters ilmeğim var. Bir tane düz ilmeğim ve 5 tane de haroşa ilmeğim var. Evet, bu sırada ilmeklerimizi 2 tane eksiltmiş olduk. 54 ilmeğimiz 52 ilmeğe düştü. Şimdi tekrardan aynı şekilde yapacağız. Yalnız bakın, burada zaten modelimiz, örneklerimiz kendini göstermeye başladı. Düz ilmeklerimiz, ters ilmeklerimiz. Evet, ilk 5
ilmeğimiz haroşa, bir tane ters ilmeğimiz var, 4 tane düz ilmeğimiz, bir tane ters ilmeğimiz ve hemen ters ilmeğimizden sonra 2 ilmeğimizi bir alarak bir tane daha eksiltme yapıyorum ve haroşa örmeye devam ediyorum oradaki ilmeklerimi. Arkadaşlar, anlayamadığınız yerler olursa yorum kısmına yazarsanız hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Daha ayrıntılı, aslında ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama tabi bazen aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmından yazmanız yeterli olur. Oradan hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Evet. Aradaki bütün ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Bakın ters ilmeğimden, bakın bu ters ilmeğim düzlerin hemen önünde. Ters ilmeğimden önceki 2 ilmeği bir alıyorum. Bakın bu şekilde alıyorum ve ters ilmeğim örüyorum. Düz ilmeklerim var. Sonra bir tane daha ters ilmeğim var ve 5 tane de haroşam var. Evet, bu şekilde bu sırada da 2 ilmek daha eksiltmiş olduk. 50 ilmeğe düştük. Şimdi arkadaşlar, arka sırayı haroşaları haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak öreyim. Ön sırada ilk burgumuzu hep beraber yapalım. Evet, arka sırayı ördüm. Şimdi ön sırada burgu işlemini yapalım hep beraber. Sonra aynı şekilde devam edelim. Evet, ilk 5 ilmeğim haroşa. Sanki netleşmiyormuş gibi geliyor da. Sonra bir ilmeğim ters ve 4 tane düz ilmeğim var. 4 ilmeğimi de şişimden çıkartıyorum. Öndeki 2 ilmeği sol şişime alıyorum. Arkadaki 2 ilmeği sağ şişime alıyorum ve tekrardan sol şişime aktarıyorum. Ve 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve bir tane ters ilmeğim var. Ters ilmeğimden hemen sonra bakın eksiltme yapıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Ve aradaki bütün ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Yine burgularımızı aşağı tarafta nasıl yapmıştık? 3 haroşa sırası sayıp ondan sonra burmuştuk. 3 haroşa sırası sayıp sonra burmuştuk. Yine aynı şekilde yapacağız. Şimdi burada tekrardan burmayı göstereyim. Evet, bakıyorum. Bakın ters ilmeğim, buradaki ilmek, ters ilmeğimden önceki 2 ilmeği bir örüyorum ve bir tane eksiltme yapıyorum. Ters ilmeğimi ördüm. 4 düz ilmeğimi şişimden çıkardım. Öndeki 2 ilmeği sol şişime aldım. Sondaki 2 ilmeği de sağ şişime alıyorum ve tekrar sol şişime geçiriyorum. Evet, burguyu da bu şekilde yapıyoruz. Evet.
tane ters ilmeğim var ve 5 tane de haroşam var. Evet arkadaşlar, arka tarafta yine düzleri düz, tersleri ters, haroşaları haroşa olarak örüyoruz. Ön sırada eksiltmemizi yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde örerek şişimizde toplamda 30 ilmek kalana kadar eksiltmelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada bakın eksiltmelerimizi yapıyoruz. Daha sonra şimdi arkadaşlar ben eksiltmelerimi yapacağım. Daha sonra eksiltmelerimiz bittikten sonra 6 sıra haroşa ördüm. 6 sıra haroşayı örerken 3. sırada düğme deliği açacağım. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Daha sonra 2-3 sıra daha örüp örgümü tamamen kapatacağım. Şimdi ben örgümü tamamlayayım. Daha sonra geleceğim. Ondan sonra detayları yine sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ben eksiltmelerimi tamamladım. Daha sonra 4 sıra haroşamı ördüm. Şimdi bu sırada düğme deliği açacağız. Evet. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir tane doladım ve 2 ilmeği bir aldım. Evet, bir tane düğme deliğini açmış olduk. Şimdi diğer tarafta da düğme deliği açacağım. Bakalım 2 4 5. Evet, 5 tane ilmeğimiz kaldı. Burada en başta 3 ilmeğimiz kalmıştı. Burada da 3 ilmeğimiz kalacak. 6 ilmeğimiz varmış burada, bir tane daha örelim. Şimdi 5 ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeğimi bir alıyorum. Önce 2 ilmeğimi bir alıyorum. Sonra bir tane doluyorum. Bakın 3 ilmeğim var ve 3 ilmeğimi örüyorum. Yani aslında bakıldığında bu tarafla bu tarafı simetri yapmış oluyorum. 3 ilmekten hemen sonra dolama var ve sonra eksiltme var. Burada da 3 ilmekten hemen önce dolama var. Ondan önce de ilmek kesimi var. Evet, bu şekilde düğme deliğimizi açmış olduk. Şimdi arka sırayı haroşa olarak öreceğim ve bir sıra daha haroşa örüp örgümü tamamlayacağım. Yani üst tarafta şu şekilde göstereyim. Bakın buradaki eksiltmeleri bitirdikten sonra toplamda 6 sıra haroşamız olacak. Ben tamamlayıp geliyorum, kesimini birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, 6 sıraya tamamladım. Şimdi artık örgümüzü bitiriyoruz. İlk ilmeğimi aldım, örüyorum, arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum, örüyorum, arkadaki ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Evet, kesme işlemimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Çok sıkı bir kesim yapmayın, birazcık hafiften gevşek olsun ki ön tarafta büzme falan yapmasın. Farklı şekillerde kesimini yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet. Şimdi ben kesimimi tamamlayayım. Daha sonra hep beraber bu şirin tulumumuzu dikişini yapalım. Evet. İki parçam da tamam. Şimdi dikişlerini yapacağız.
İki parçanın da ön yüzleri içe gelecek şekilde çeviriyoruz. Evet. Ve dikişlere arkadaşlar tam buradaki artışın bittiği noktadan başlayıp buradaki kesim yapmaya başladığımız noktaya kadar yapıyoruz dikişini. Buna çok dikkat etmelisiniz. Bakalım. Şuradan geçiriyorum ve buradan. Bakalım tekrar. Evet. Geçirdim ve başladım. Ben şu şekilde yapıyorum. Buraya düğüm atmıştım. Bu şöyle sabitleyeyim. Bakın burada düğüm var ipimin. Kolay kolay çıkmaması için bu ipimin arasından şöyle bir geçiriyorum. Evet. Bakın kenarlarda V şeklinde ilmekler var. Dikişimizi buralardan yapacağız. Karşılıklı bu ilmekleri içinden geçeceğiz. Bakın tam karşılıklı kaydırmamaya çalışın. Bakın. Evet. Dikişimizi bu şekilde tamamlayacağız. Evet. Ta ki bakın burada 4 sıra örmüştük bu delikli kısımdan sonra. O 4 sıraya kadar nerede kesim yapmaya başladıysak o noktaya kadar dikişimizi bu şekilde tamamlayacağız. Ve daha sonra diğer tarafı da aynı gösterdiğim şekilde dikişini tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Daha sonra bitmiş halini net olarak göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar ve güzel şirin tulumumuzu böylelikle bitirmiş olduk. Yan dikişlerini yaptık. Ve bu şekilde tulumumuz bitmiş oldu. Tulumumuzun boyutu 0-6 ay aralıklarındadır arkadaşlar. Eğer bir tık büyüğünü örmek isterseniz 20 ilmekle başlamıştık. 22 ilmekle başlayıp bir artırma sırası daha fazla yapıp şu ara kısımda 2 sıra daha ekleyebilirsiniz. O askı kısımlarında birkaç sıra daha ekleyebilirsiniz. O şekilde bir tık üst bedene ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu çalışmamızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki projelerde, videolarda, güzel güzel cicilerde, bebek cicilerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.